Pazartesi başladığım diyete çarşambaya kadar devam edemiyorum. Ya hep ya hiç diyorum. Bu davranış modeli kişinin bir böyle iradi imtihanına dönüşüyor. Şu göbeğimi bana erit, yani benden ne istersin iste diyen insanlara diyorum ki o göbeği ya 2 ayda 3 ayda eritiriz, olur biter. Sonra ne olacak? Bu duygusal yeme atağı geldiğinde bana öyle bir 2 dakikalık bir teknik verin ki onu engelleyeyim. Nasıl yapabilirim bunu? O duygusal anda kendimizi yemeklerin içinde aşırı yerken bulabiliriz. Biraz hipnotik bir şey de yapalım mı seninle? Bu öğreti bir yaşam sanatı sana öğretecek. Teşekkür ederiz. O zaman duygusal yeme atağı geldiğinde kendine engel olamayanlar bu hipnoz tekniğini mutlaka denesinler. Kesinlikle. Sonuç alacaklarını biliyorum. Lütfen bu bilgiyi ihtiyaç sahibi olan dostlarıyla da paylaşsınlar. Merhabalar hocam. Pazartesi başladığım diyete çarşambaya kadar devam edemiyorum. Ya hep ya hiç diyorum. Sizce kaçamak yaptık diye tüm günü feda etmeli miyiz? Zaten bu davranış modeli kişinin bir böyle iradi imtihanına dönüşüyor. Ben öyle bir beslenme öğretmeliyim ki bu toplum hiçbir zaman ben bir diyet yapmayayım değil. Ben vücudun temizliğini yapacağım. Ben vücudu yapılandıracağım. Ben vücuda bir kışa hazırlık gerekirse enerji depolayacağım. Bu da yanlış bir şey değil bu arada. Ben vücudun işte şu hastalıklara karşı dayanıklı hale getireceğim. Ben şu bedensel yükleri kaldırmak için bir beslenmeye ihtiyacım olacak. Bunu oluşturmaya çabalıyorum. Yani bana şu göbeğimi bana erit, yani benden ne istersin iste diyen insanlara diyorum ki o göbeği ya 2 ayda 3 ayda eritiriz, olur biter. Sonra ne olacak? Yine bir eski davranışının içinde kalacaksan yaptığın şey iş değildir. Bu yüzden insanın kalkıp da böyle sürekli kendini aynı çıkmazın içinde bulduğu davranış modellerine ben fanus diyorum. Çık şu fanustan. Böyle kendini kasma. Kendini yorucu, böyle nehrin tersine yüzdüğünü göre göre tekrar kendini toparlıyor, enerjisi toparlıyor. Diyor, şimdi hazırım diyor. Şimdi dayanacağım diyor. Neye dayanıyorsun? Sen kimsin? Ne kadar dayanabilirsin? Ya senin de duyguların var, senin de canın çekiyor. Bir gün bir doktor arkadaşım bana dedi ki hocam dedi ben dedi bütün suçu buldum, suçluyu buldum. Neymiş dedim? Gluten dedi. Ben artık dedi gluteni hayatımdan çıkardım hocam dedi. Ya hocam dedim bak gluten hayatın bir parçasıdır. Ben böyle çıkardım da olacak işten değil bu dedim. Sen dedim en iyisi mi? Yani doğru gluten kaynaklarını bul ve doğru gluten kaynaklarıyla beslemeyi öğren. Bakın bu cümleyi söyleyen doktor 35 yıllık doktor. Abartmıyorum. Son derece bilinçli ve kendindeki emniyete var. O kadar emin ki. Benim için artık gluten bitti. Hiçbir Allah'ın kulu bana gluten yediremez diyen bir hocadan bahsediyorum. Asya ister inan ister inanma maksimum 3 ay geçmiştir. Ve ben yine bir hocamı ziyaret ettiğimde ayakta lahmacun yerken yakaladığımda, yani yakalamak demeyelim biz buna, öyle bir şeyin peşinde değildim hiçbir zaman. Yani öyle bir karşılaştığımızda ben unutmuş olsam da o unutmamış olmalı ki ilk söylediği şey ya dedi Eyüp dedi sen haklı çıktın dedi ya. Bu gluten dedi çok namussuz bir şey dedi. Canım o kadar istedi ki yemin ediyorum ben şimdi bu lahmacunu yemeyeceğimi de inat etseydim herhalde patlayacaktım. Hocam bu peki bir bağımlılık sayılır mı? Bu bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz sizce? Bak Asiye Hanım bak bu bir bağımlılık değil. Bu bir zorunluluk, bu bir gereklilik, bu bir ihtiyaç, bu lazım. Yani insanın glutene ihtiyacı var. Ben balık yemlerinin neredeyse büyük çoğunluğun glutenden üretildiğini öğrenince şaşırmıştım. Balıklar glutenle besleniyormuş bu çiftlik havuzlarında. Gluten bir ihtiyaçtır ve iyi bir ihtiyaçtır. Güzel bir ihtiyaçtır. Bizim problemimiz glutenin genetik yapısındaki o
fragil yapısının bozulmasından kaynaklanıyor. Onun yerine böyle daha moleküler yapısı sertleştirilmiş strüktürel bir proteine dönüştürülmüş olmasından kaynaklanıyor. Yani yapışkana dönüştürülmüş. Bu yüzden adını da yapışkan koymuşlar. Gluten yapıştırıcı demek. Biliyor musun? Yapıştırıcı demek. Yani biz o protein yapısının değişiminden problem yaşıyoruz. Bakın genetiği değişmemiş un ürünlerini kullanan arkadaşlar ilk zamanlar için söylüyorum problem yaşayabilirler. Neden? Çünkü tepkisel olarak vücut ikisini bir anda ayırt edemez. Sen sürekli kötü beslemişsin, vücut ona karşı antikor üretmiş ve çok yüksek antikor düzeyine ulaştırmışsın. Haşimat olmuşsun, yumuşak dokularında bir sürü fonksiyonel bozukluklar yaşamışsın, şizofren sendromu olmuşsun, yok efendim adını sen koy. Bir sürü otoimmün hastalıklara yakalanabilirsin. Sen sonra fark ediyorsun ki gluten bana dokunuyor. Ve kesiyorsun gluteni. Glutenin GDO'suz kısmını yediğinde vücut hemen o aradığım gluteni buldum der mi? Demez. Önceki glutenle aynı tepkiyi de ona verir. Çünkü protein yapılarındaki değişiklik sadece 1-2 amino asit değişikliğidir. Dolayısıyla ayırt edemez onu. Aynı tepkiyi ona da verir. Ona da antikor üretir. Ve bu antikor üretimi devam eder. O yüzden ne yapmanız lazım? Bir süre keseceksiniz. Sonra yavaş yavaş alıştıracaksınız. İşte o zaman tepkiyi görmeyecek. Hocam ben diyet yapma tekniklerine dönmek istiyorum. Bu duygusal yeme atağı geldiğinde bana öyle bir 2 dakikalık bir teknik verin ki onu engelleyeyim. Nasıl yapabilirim bunu? Aslında aynı problemi defalarca yaşamış birisiyim ben de. Hepimiz yaşıyoruz demek istedim. Hepimiz yaşıyoruz. Duygusal yemek yeme davranışlarımız var. O duygusal anda kendimizi yemeklerin içinde aşırı yerken bulabiliriz. Yanlışı yerken bulabiliriz. Problem bunun tekrar olmasının sıklığı. Ne kadar sıklıkta oluyor bu olay? Eğer çok sık oluyorsa bu konuyla ilgili bir psikolog desteği şart. Çok sık oluyorsa kesinlikle bir psikolog desteği. İkinci bir teknik var. Ve bu tekniği hakikaten önemsemelerini isterim. Teknik çok basittir. Gözünü kapat ve karşındaki sene konuş. Karşındaki sene bir konuş. De ki Asiye, evet ihtiyacın olmadığı halde çok iştahlı ve çok saldırgan ve çok kontrolsüz yiyorsun. Bunu söyle kendine. Sadece bunu söyle. Asiye, sen duygusal olarak kontrolü kaybettiğinde çok dengesiz, çok aşırı, çok lüzumsuz şeyleri yiyorsun. Hocam bunu kendiniz yapıyor musunuz? İşe yarıyor mu? Benim ihtiyaç olmadığı için yapmadım. Ama bunun işe yaradığını gördüm. Yani insanların duygusal davranış modellerini eğer ki gözlerini kapatıp kendilerine seslenmeyi başarırlarsa ve bunu bir devam ederlerse bilinçaltı şunu yapar. Nasıl göründüğünü görür. Ve biraz hipnotik bir şey de yapalım mı seninle? Hipnotik bir şey yapalım. Şimdi ben bir görsel oluşturacağım senin için. O görseli zihninde sevmeyeceksin. Gereksiz gıdalarla, saldırgan davranışlarla bir aradaki Asiye'yi gör. Böyle hamburgeri almış, ağzından yağlar akıyor. Ve kızarmış patatesi böyle sanki dünya görmemiş gibi atıştırıyor. Bu Asiye kendini sevdi mi? Sevmedi. Sevmedi. Bu sevmeyen Asiye'yi birkaç kere zihninde gördüğünde yanlış yemekleri, o saldırgan halini hissettiğin anlarda hepsini durduracak demektir. Çünkü sevmedin onu. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Çok sağlıklı olduğuna inandığın ama bir türlü sevmeyi başaramadığın. İşte ama lezzetli olması da şart benim için de. Yani lezzetsiz de olmasın. Yani çok lezzetli pişmiş bir bamyayı hayal et. Çok lezzetli pişmiş bir pırasayı, çok lezzetli pişmiş bir ıspanağı, çok iyi pişmiş, doğru pişmiş bir brokoli ki ben brokoli doğru pişirdiklerini gördüğüm neredeyse bir yer yok bu arada. Onu da belirtmek isterim. Nitekim yani hakikaten brokoli çok kıymetli bir besindir ama brokoli çok yanlış pişiriliyor.
Yani bildiğim böyle ımm, o erimiş halini hiç sevmiyorum. Brüksel lahanası yapıyorlar. Ya Brüksel lahanası gibi kıymetli bir besini affedersiniz öyle bir pişiriyorlar ki yani midem bulanıyor bazen. Yani yazık günah diyeceğim şekilde. Gelelim şimdi çalışmaya. Gözünü kapatıyorsun ve bu çok muhteşem yemekleri yerken ki o mutlu, huzurlu, keyifli, enerjisini sanki daha yemeden vücuduna dahil etmiş gibi hissedebilir misin? Bunu yaparak aslında hipnotik bir telkin veriyorsun vücuduna. Neyi sevdiğini, neyi sevmediğini öğretiyorsun. Neyin gerekli olduğunu, neyin gereksiz olduğunu öğretiyorsun. Bu öğreti bir yaşam sanatı sana öğretecek. Teşekkür ederiz. O zaman duygusal yeme atağı geldiğinde kendine engel olamayanlar bu hipnoz tekniğini mutlaka denesinler. Kesinlikle. Sonuç alacaklarını çok güzel biliyorum. Lütfen bu bilgiyi ihtiyaç sahibi olan dostlarıyla da paylaşsınlar.